Tarihin ilginç uygarlığı Keltler. Kelt kelimesi ilk kez Yunanlı tarihçi Hekateus tarafından M.Ö. 517 yılında Yunan mitolojilerinde geçmektedir. Kelt kelimesi cesur, savaşçı, erdemli anlamına gelmektedir. İlk çağ döneminde Avrupa'da yaşamış kavimlerden biridir. M.Ö. 2000 yıllarında Keltler, ana vatanları olan Orta Avrupa'dan göç etmişlerdir. Çoğu İspanya, Galya ve Britanya adalarına yerleşmiştir. Bünyelerinde birçok özelliği barındırmaktadırlar. Savaşçı kişiliklerinin yanında döneme göre gelişmiş av taktikleri vardı. Aynı zamanda tarım alanında da çok gelişmişlerdir. Bazı icatlarda bulunmuşlardır. Fıçıyı ve tekerlekli pulluğu Keltler bulmuştur. Genellikle göçebe yaşamaktaydılar. Bu göçler esnasında Yunanlılardan, İtalyanlardan ve Etrüsklerden bazı teknikleri öğrenmişlerdir. Öğrendikleri tekniklerle kazan ve çömlek alanında gelişmişlerdir. Dini inanış olarak ürünlerinin koruyucusu saydıkları kır tanrılarına tapmaktadırlar. Geleneklerinin koruyucusu olan kahin ve yargıç nitelikte druidlere yani din adamlarına inanırlardı. Druidler himayesinde yaşamlarını sürdürürlerdi. Kediler Kelt uygarlığında yüce güçlerin koruyucusu olarak kabul edilmiştir. Bu yüzden insanlar kedilerden korkuyordu. Bu yüzden insanlar kedilerle pek ilgilenmezdi. Kelt uygarlığından kalan motifler incelendiğinde en az yer alan figürlerden birinin kediler olduğu görülmektedir. Bunun nedeni kedilere duyulan korku ile birlikte kedilere duyduğu aşırı saygıdır. Bu korkularına rağmen dinlerinin gereği olarak kediler dinsel törenlerde kurban edilmekteydi. Keltler Avrupa'da bulunan birçok uygarlığa göre daha vahşidir. Günümüzde Kelt uygarlıkları İrlanda, İskoçya, Galler, Man Adası, Breton ve Cornwall olarak bilinmektedir. Keltler ve ilginçlikler. Keltlerin Hint, Kafkasya halkları gibi bu bölgelerde ortaya çıktıkları varsayılır. Zamanın kavimler köçü incelendiğinde bu şekilde bir tespit yapılmıştır. Keltlerin genelde Kırım ve civarında ortaya çıktıkları ve buradan geldikleri görüşü hakimdir. Keltler buralardan dağılarak bazıları Balkan ülkelerinin olduğu bölgelere, bazıları da Alpler bölgesine geçtiler. Roma'da çok büyük miktarda toplanmaları neticesinde Roma devleti tarafından buradan sürüldüler. Roma'dan kovulanlar Orta Anadolu'ya göç ederek burada Galatya isimli ülkeyi kurdular. Roma'dan kovulanların önemli bir kısmı da Danimarka ve Almanya'ya ulaştılar. Ancak bu bölgelerde yeni hakimiyet kurmaya başlayan Cermen kavimleri büyük kıyımlarla bu bölgeden geri çekilmelerini sağladılar. Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg topraklarına girenler ise bu bölgelerin kısmen boş olması nedeniyle daha rahat yerleştiler. Galya bölgesi yoğun biçimde Keltlerin akınına uğradı. Burada kendi yerleşik topluluklarını oluşturmaya başladılar. Geri kalanlar ise İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'dan Büyük Britanya ve İrlanda'ya geçtiler. Bu bölgelerde kendileri kadar güçlü olmayan kavimler olduğu için tamamen bölgelere hakim oldular. Kelt dilleri Britanya ve Fransa'da günümüze kadar geldi. İrlanda Kelt dili ve İrlanda Gal dili, İskoçya'da İskoç Kelt dili, Man Adası'nda konuşulan Manix dili, Galler bölgesinin Gal dili ve Cornwall'da Cornwall dili bunlardan günümüze ulaşabilenlerdir. Kelt kültürü istilacıların Kelt kültürünü nasıl ve neden yok ettiklerini ileride değineceğiz. Daha az ulaşılabildikleri İrlanda ve Gallerlerde daha az yıpranmış ve etkilenmiştir. Burada Kelt kültürü halen bazı özelliklerini koruyabilmişlerdir. Küçük bir ipucu,
Karadeniz bölgemizde çalınan tulum ile bu bölgelerde çalınan gaydanın benzerlikleri Kelt topluluğunun nereden nereye gittiğini gösterebilir. Keltler 1. ve 2. yüzyıllarda en üst seviyede bir sosyal düzene sahiptiler. Kuhn bunu en derin araştırmalarda ortaya koymuştur. İrlanda'nın baş kralının altında 5 adet daha kral bulunurdu. Onların altında da eyalet kralları, onun altında bayır ve tepelerin kralları, onların altında soylulardan oluşan 4 takım, onların altında çiftlik sahipleri, onların altında işçi ve esnaf sınıfı, en sonda da toprak işleyen köylüler yer alırdı. Bizim inceleyen ilginç sınıf ise Druidlerdir. Druidler eğitimliler sınıfında yer alan bir sınıftı. Mısır'ın rahipleri gibi bir sınıftılar. Kendi aralarında geniş hiyerarşileri vardı. Yüce Kral'ın, diğer kralların, soyluların ve çiftlik sahiplerinin birbiriyle sorunları arasında arabuluculuk yapar, sorunlara çözüm bulurlardı. Kendi geliştirdikleri ve oldukça eski bir alfabe olan dikey ve yatay kalem vuruşlarından oluşan harflerin meydana getirdiği Ogham alfabesi günümüzde çözülmesine rağmen bu alfabeyle yazılmış metinlerin ne demek istedikleri anlaşılmamıştır. Gizli bir şifreleme tekniği gibi kullanılan metinler üzerine geniş araştırmalar halen devam etmektedir. Druidlerin bilgilerini genelde yazarak değil, ezberleyerek birbirlerine öğrettikleri tespit edilmiştir. Kadim tüm uygarlıklarda bu tip öğretim tekniği kullanıldığı için Druidlerin de bu şekilde davranmaları doğal karşılanabilir. Ancak Kelt folk şarkılarında bile anlaşılamayan bazı ezber kavramları olması, bir takım gizli bilgilerin Druidler dışında kimse tarafından öğrenilememesi istenmiş olabileceğini gösteriyor. Druidler bu tip bir eğitimi aldıkları için iyi eğitimli bir Druid yaklaşık 20-25 yılda yetişebilmektedir. Kadınların da kabul edildiği toplulukta kadın Druidlere Druides denmekte. Druidlerin rahip sınıflarında olduğu kendi aralarında bir sınıfta vardı. Bu sınıflardan bazıları ozanlar ve kahin ve şairlerdir. Tüm bunların toplamına Druidizm dendi. Hristiyanlık öncesi Britanya ve Galya'da tamamen egemen bir kültür geliştirdiler. Druidler eğitimleri için Galya'dan Britanya'ya gitmekteydiler. Druidlerin ana merkezi Anglesey'de büyük bir Druid okulu olduğu bazı kaynaklarda geçmektedir. Julius Caesar M.Ö. 55'te İngiltere'yi istila etmiştir. Bu istila ile Druidler Roma'ya bağlanmış ve kontrol edebilmeleri sağlanmıştır. Resmi din Hristiyanlık olduktan sonra da tüm Druidler rahip ve rahibeleri oluşturmuştur. Çok ilginç değil mi? Bir dini kabul ettikten sonra hazır olan bir sınıf tamamen bu dinin en üst rütbelerine egemen olabiliyor. Bu tüm kadim uygarlıklarda aynen devam ediyor. Din değiştiren tüm topluluklarda da eski rahip sınıfları yeni dinin rahip sınıfına geçebiliyor. Saksonya'nın fethi öncesinde burada bulunan halkın barbar olduğu ve bir düzenleri olmadığı ispat edilmeye çalışılmış olmasına rağmen yukarıda anlattıklarım ile bunun hiç de böyle olmadığı anlaşılabilmektedir. Tunç çağını hızlı bir biçimde geçerek demir çağını yakalamışlar, muhteşem zırhlar ve aletler yapabilmişlerdir. Kelt kültürünü barbar kültürü olarak göstermeye çalışan İngilizler ise her yerde bu kültürü yok etmeye çalışmaktalar.